Önümüzdeki 12 dakika içinde masum birini ölüme göndermenin neden bazen en doğru karar olabileceğini ve bu korkunç ikilemin modern hayatta karşımıza nerede çıktığını göreceksiniz. Bu vaat kulağa rahatsız edici geliyor biliyoruz. Ama edebiyatın görevi bizi rahat ettirmek değil, rahatımızı kaçırmaktır. Ve bugün ele alacağımız Herman Melville'in son şaheseri Billy Budd, tam olarak bunu yapıyor. Bizi, yasa ile vicdan, düzen ile adalet, birey ile sistem arasında sıkışıp kalmış bir gemi kaptanının imkansız seçimiyle baş başa bırakıyor. Billy Budd, Moby Dick'in yazarı Herman Melville'in hayatının sonlarına doğru, yıllarca süren bir sessizliğin ardından kaleme aldığı bir roman. Melville, Moby Dick'in ticari başarısızlığından sonra adeta unutulmuş, New York'ta bir gümrük memuru olarak çalışarak mütevazı bir hayat sürmüştü. Bu meslek, ona kuralların, düzenlemelerin ve devlet aygıtının işleyişini ilk elden gözlemleme fırsatı verdi. Belki de bu yüzden, öldükten sonra el yazmaları arasında bulunan bu kısa ve sarsıcı roman, yasaların katı ve soyut doğası üzerine bu kadar odaklanıyor. Roman 1797 yılında, İngiliz donanmasının tarihindeki en büyük isyanlardan hemen sonra, bir savaş gemisinde geçiyor. Bu tesadüf değil. Gemideki her karar, her gerilim, isyan ve kaos korkusunun gölgesi altında alınıyor. Kaptan Veren'in omuzlarındaki yük, sadece bir geminin değil, çökmekte olan bir düzenin de yüküdür. Melville, bireysel bir trajediyi, bütün bir medeniyetin krizine ayna tutmak için kullanıyor. Bu yüzden Billy Budd'ı anlamak için, o gemideki klostrofobik korkuyu ve kırılgan düzeni hissetmek zorundayız. Kitabın merkezindeki üç karakter, aslında üç farklı fikri temsil ediyor. Saf, doğal iyiliği, sebepsiz, akılcı kötülüğü ve bu ikisi arasında sıkışıp kalan medeni hukuku. Önce iyilikle başlayalım. Billy Budd. O, geminin yakışıklı denizcisi. Herkes tarafından sevilen, barışçıl, neredeyse çocuksu bir masumiyete sahip. Melville onu, asil bir barbar olarak tanımlıyor. Yani medeniyetin kurallarıyla ve ikiyüzlülüğüyle henüz kirlenmemiş, doğanın kendisi gibi saf bir varlık. Okuma yazması bile yok. Onun iyiliği düşünülmüş, felsefi bir iyilik değil. İçgüdüsel, bir hayvanınki gibi doğal. Ancak bu kusursuz görünen iyiliğin trajik bir kusuru var. Biri, aşırı heyecanlandığında veya haksızlıkla karşılaştığında kekelemeye başlıyor. Dilinin gücü, aklının gücü onu terk ediyor. Masumiyetini kelimelerle savunamaz hale geliyor. Ve bu kusur onun sonunu hazırlıyor. Çünkü medeniyetin karmaşık dünyasında, kendini akılla ve dille savunamayan saf iyilik, hayatta kalmak için fazla kırılgandır. Billy'nin karakteri bize şunu sorar: doğal iyilik, yasaların ve entrikaların hüküm sürdüğü bir dünyada var olabilir mi, yoksa doğası gereği ezilmeye mahkum mudur? Melville'in cevabı pek iyimser değil. Billy'nin saflığı, bir erdem olduğu kadar, onu savunmasız bırakan ölümcül bir zayıflıktır. Billy'nin tam zıttı ise, silah subayı John Claggart. O da kötülüğün saf bir formu, ama onun kötülüğü, hırs, kıskançlık gibi basit anlaşılır sebeplerden kaynaklanmıyor. Melville, bu durumu açıklamak için bir bölüm ayırmak zorunda kalıyor ve buna doğuştan gelen kötülük adını veriyor. Claggart, Billy'nin masumiyetini, güzelliğini ve herkes tarafından sevilmesini görüyor ve bundan sebepsizce derinden nefret ediyor. Tıpkı Shakespeare'in Iagosu gibi, onun kötülüğü de bir tür entelektüel egzersiz. Billy'nin varlığı, Claggart, yine karanlık doğasına bir hakaret gibi geliyor. Çünkü Billy Claggart, asla sahip olamayacağı bir şeyi temsil ediyor. İç huzuru ve kendiliğinden gelen iyiliği. Claggart, bu iyiliği yok etmek için sistemin kurallarını, yani yasayı ve askeri hiyerarşiyi ustaca kullanıyor. Saygınlık maskesinin ardına gizlenerek, rasyonel ve hesaplı bir şekilde Billy'nin sonunu hazırlıyor. Claggart karakteri ne kadar gerçekçi. Motivasyonsuz bir kötülük mümkün mü? Belki de Melville burada psikolojik bir portreden çok, felsefi bir sembol yaratıyor. Claggart, medeniyetin içinde barınan, mantığını ve kuralları iyiliği yok etmek için kullanan o soğuk, karanlık gücü temsil ediyor. O, cennet bahçesindeki yılanın ta kendisidir. Billy'nin doğal masumiyetini zehirlemek ve yok etmek için oradadır. Ve en korkuncu, bunu yaparken sistemin tüm araçlarını kendi lehine kullanır. Ve bu, bizi hikayenin asıl trajik figürüne, Kaptan Vere'ye getiriyor. Vere, ne saf iyi ne de saf kötü, o biziz. Yani medeniyetin kendisi. Vere, zalim bir kaptan değil. Aksine, Yıldızlı Vere lakabıyla anılan, kitap okuyan, düşünen, hatta Billy'ye karşı babacan bir şefkat duyan bir adam. Billy'nin masumiyetini ve Claggart, aynı yalan söylediğini anlıyor.
Ancak o an geldiğinde her şey değişir. Claggart, Kaptan Vere'nin önünde Billy'yi isyanla suçladığında, Billy'nin dili tutulur. Kendini sözlerle savunamaz ve içgüdüsel bir tepkiyle Claggart'a bir yumruk atar. Claggart oracıkta ölür. İşte o anda, Kaptan Vere hayatının en korkunç seçimiyle yüzleşir. Bir yanda doğal adalet vardır. Bu adalete göre Billy masumdur çünkü korkunç bir iftiraya karşı kendini savunmuştur. Diğer yanda ise savaş yasası vardır. Bu yasaya göre bir denizcinin üst rütbeli bir subaya vurması, hele ki donanmada isyanların kol gezdiği bir dönemde affedilemez bir suçtur ve cezası ölümdür. Vere, özel vicdanı ile kamusal görevi arasında kalır. Kendi deyimiyle, o artık doğal bir özgür birey değildir. O, krala ve yasaya hizmet eden bir subaydır. Gemideki düzeni korumak zorundadır. Eğer Billy'yi affederse veya cezasını ertelerse mürettebatın bunu bir zayıflık olarak göreceğinden ve bunun yeni bir isyanı tetikleyeceğinden korkar. Gemi, yani toplum, kaosun eşiğindedir. Bu yüzden Vere, kendi kalbini ve doğal adalet duygusunu bastırarak yasayı uygular. Billy'nin ölüm fermanını onaylar. Bu, bir tiranın kararı değildir. Bu, düzeni korumak adına bireyi feda eden medeniyetin trajik kararıdır. Vere, Billy'yi astırırken, aslında kendi ruhunun bir parçasını da asar. Ölüm döşeğinde son sözlerinin, Billy Budd olması, bu seçimin ona hayatı boyunca nasıl bir acı verdiğinin kanıtıdır. Melville, Vere aracılığıyla bize şunu sorar: medeniyeti ayakta tutan yasalar, doğası gereği adaletsiz olmak zorunda mıdır? Bireyin masumiyeti, kolektifin güvenliği için feda edilebilir mi? Ama Melville'in dehası burada da durmuyor. Hikayenin sonunda, olan bitenin resmi kayıtlara nasıl geçtiğini görürüz. Donanmanın resmi gazetesinde çıkan bir haber, olayı tamamen çarpıtarak anlatır. Bu habere göre, hain ve yabancı kökenli Billy Budd, vatansever subay John Claggart'ı isyan planı ortaya çıkınca bıçaklayarak öldürmüştür. Kurum, kendi devamlılığı için gerçeği ters yüz eder ve tarihi yeniden yazar. Gerçek, bürokrasinin ve resmi anlatının çarkları arasında ezilip yok olur. Billy'nin trajik hikayesinden geriye kalan tek gerçek iz, denizciler arasında dilden dile dolaşan ve onun masumiyetini anan bir halk baladıdır. Yani sanat, resmi tarihin yalanına karşı gerçeğin son sığınağı haline gelir. Melville, burada bize sadece bir denizci hikayesi anlatmıyor, aynı zamanda tarihin nasıl yazıldığını, gücün gerçeği nasıl şekillendirdiğini ve bireysel trajedilerin resmi kayıtlarda nasıl basit birer dipnota dönüştüğünü de gösteriyor. Bu kitabın en modern ve en sarsıcı yanlarından biridir. Peki 18. yüzyılda bir savaş gemisinde geçen bu kasvetli hikaye, bugün bizim için neden bu kadar önemli? Çünkü Kaptan Vere'nin yaşadığı ikilem, modern hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Vicdanımızla görevimiz arasında sıkışıp kaldığımız her an, biz de birer Kaptan Vere oluyoruz. Bir doktor, hastaya zarar vereceğini bildiği halde hastane protokolünü uyguladığında, bir çalışan ahlaki olarak yanlış bulduğu bir şirket politikasını müşteriye dayattığında, bir asker, sorguladığı bir emri yerine getirdiğinde, hepsi Vere'in gemisindedir. Billy Budd, bireyin, kendisinden daha büyük, soyut ve çoğu zaman acımasız sistemler, devlet, hukuk, şirket, ordu karşısındaki trajik çaresizliğinin hikayesidir. Ayrıca, kitabın sonundaki resmi gazete haberi, günümüzün sahte haber ve alternatif gerçekler dünyası için yazılmış gibidir. Bize, gücü elinde tutanların kendi anlatılarını nasıl dayattığını ve gerçeğin ne kadar kırılgan olabileceğini hatırlatır. Kitap, bize kolay cevaplar sunmaz. Aksine, bizi en temel ahlaki sorularla baş başa bırakır. Adalet nedir? Düzen ne pahasına korunmalıdır? Bireyin değeri, sistemin devamlılığından daha mı azdır? Billy Budd, bize rahat cevaplar vermez, bize sadece daha derin, daha rahatsız edici sorular sorar. Ve bir eser, 200 yıl sonra bile bizi uykularımızı kaçıracak kadar temel sorularla yüzleştirebiliyorsa, ölümsüzlüğü hak etmiş demektir. Billy Budd, yasaların griliğinde masumiyetin ne kadar savunmasız olduğunu, düzen adına ne korkunç bedeller ödendiğini ve bazen en doğru kararın en acı verici karar olabileceğini bize unutturmamak için varlığını sürdürüyor ve işte bu yüzden ölmeyi reddediyor.